Charlie ve Colin Vargan, Sydney, Avustralya'dan mutlu bir çiftti. Ancak ikisi de cücelik olarak bilinen bir durumdan muzdaripti. Bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediler. Ancak durumları komplikasyonlara neden olabileceği için doktorlar onları buna karşı uyardı. Ancak daha sonra olanlar sadece doktorları Charlie ve Colin'ı değil, dünyanın geri kalanını şok etti. Charlie ve Colin mükemmel çiftlerdi ve Avustralya'nın Sydney kentinin güzel bir banliyösünde birlikte mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Pek çok aynı ilgi alanını paylaşıyorlardı ve pek çok ortak noktaları vardı ve üniversitedeyken tanışıp anlaştılar. Sohbet etmeye başladıklarında doğal olarak anlaştıklarını öğrendiler ve ikisinin bir bütün haline gelmesi çok uzun sürmedi. Ancak gerçek şu ki hem Charlie hem de Colin cücelikten muzdaripti. Charlie, akondroplazi adı verilen bir tür cücelikten muzdaripti. Bu vücutta fibroblast büyüme faktörü reseptörü adı verilen bir proteini etkileyen genetik bir durumdur. Anormal işleyen bu özel proteinle kemiklerin ve kıkırdağın büyümesini büyük ölçüde yavaşlatır. Neyse ki akondroplazi bir tür cücelik olan insanlar, bebeklik döneminde yalnızca gecikmiş ve gelişme geriliği uzun, normal ve mutlu hayatlar yaşayabilirler. Öte yandan Colin, jeofizik displazi adı verilen bir tür cücelikten muzdaripti. Bu, vücudun birçok bölümünü etkileyen daha nadir ve daha ciddi bir formdur. En çok kemikleri, eklemleri, kalbi ve cildi etkiler ve ilerleyici bir durumdur. Yani kalp ve akciğerleri etkilediği için kişinin hayatı boyunca gelişmeye devam eder. Jeofizik displaziden muzdarip bebeklerin yaklaşık 1/3 5 yaşından önce ölüyor. Neyse ki o noktayı geçerseniz nispeten açıktasınız demektir. Colin şanslı olanlardan biriydi. Bu iki talihsiz aşığın altta yatan tıbbi sorunları olduğunu söylemenin uzun soluklu bir yoludur. Ve bu daha sosyal konulara geçmeden önce insanlar onlarla alay eder ve onlara gülerdi. İnsanlar onların küçük boylarıyla dalga geçer, onlara her türlü kötü ve incitici isimler takardı. Neyse ki hem Charlie hem de Colin katı yürekli insanlardı ve böyle bir tacizin başlarına gelmesine izin vermediler. İlişkileri o kadar güçlüydü ki bir aile kurmaya karar verdiler. O zamana kadar birkaç yıldır evlilerdi ve kendi evleri vardı. Bu yüzden çocuk sahibi olmak bir sonraki doğal adımdı. Ancak tüm çabalarına rağmen hamile kalmak için mücadele ediyorlardı. Hayatın mucizesi hala büyük ölçüde bir muamma ve Charlie'nin yumurtalarında veya Colin'ın spermlerinde bir sorun olmamasına rağmen hamile kalma hedefi onları hala atlatıyordu. Çift doktorlarına başvurmaları gerektiğine karar verdi. Belki bazı testler yapabilir ya da onlara nasıl başarılı bir şekilde çocuk sahibi olunacağına dair bazı ipuçları verilebilir. Ancak hastaneye geldiklerinde kendilerine verilecek haberi beklemiyorlardı. Doktorlar çifte çocuk sahibi olmamalarını şiddetle tavsiye etti. Çocuğun güvenliği ve sağlığı konusunda güçlü çekinceleri vardı. Cüceliği olan 2 kişi hamile kalırsa bebeğin durumu ebeveynlerden birinden veya her ikisinden miras alma olasılığı yüksektir. Cücelik geninin çift dozunu alırlarsa ölü doğum olasılığı büyük ölçüde arttı. Charlie ve Colin'ın düşünmesi gereken ciddi bir riskti. Doktorlar hamile kalırlarsa ve çocuk anne karnında ölürse sonuçlarının ölümcül olabileceğini söylediler. Charlie için cüceliği olan bir hamile kaldığında her zaman doğal riskler vardı ve hayatı korumaya çalışmak ve onu tehlikeye atmak bir doktorun işiydi. Charlie ve Colin'ın potansiyel olarak neyin ters gidebileceği konusunda tam olarak bilgilendirilmeden hamile kalmaya devam etmelerine izin verselerdi, işlerini doğru bir şekilde yapmıyor olacaklardı. Yine de umut vardı. Çocuk cücelik genini yalnızca ebeveynlerden, yalnızca birinden alabilir. Aslında onu hiç miras almama ve cüceliği olmayan biri gibi büyüyecek ortalama bir bebek üretme şansı yaklaşık %25'ti. Bu bir sayı oyunu, bir şans oyunu ve bir risk oyunuydu. Ancak çok geçmeden Charlie onun aslında hamile olduğunu keşfetti. Çift denemeyi büyük ölçüde bırakmıştı. Bu yüzden haberler elbette bir sürprizdi ama hoş bir haberdi. Hamilelik sorunsuz geçti ve Charlie sonunda annesinin cücelik biçimi olan akondroplaziyi miras alan güzel bir kız çocuğu Tilda'yı doğurdu. Ardından 2 yıldan kısa bir süre sonra çiftin ikinci çocukları oldu, adını Tuli koydukları başka bir kız. Akondroplaziyi de annesinden miras aldı. Tilda ve Tuli doğduktan sonra Charlie bir Instagram hesabı açtı. Üzerinde ailesinin hayatı hakkında fotoğraflar, videolar ve hikayeler paylaştı. Dünyanın dört bir yanından insanlar tamamı cücelikten muzdarip olan bu aileye büyük ilgi gösterdi. Ve Charlie'nin yüz binlerce takipçi toplaması çok uzun sürmedi. Takipçilerinin hepsi onu destekledi ve ailesini bu kadar güçlü olduğu için övdü. Karşılığında Charlie ailesinin hayatı hakkında açılacak ve ailenin nasıl hissettiği ve bununla nasıl başa çıktığına dair samimi ayrıntıları paylaşacaktı.
Takipçilerden ve destekçilerden gelen sıcak tepkiyle canlanan Charlie ve Cullen bir kez daha başka bir çocuk için denediler ve sonunda hamile kaldılar. Ve tabii ki haberleri sosyal medyada paylaşarak hamileliğin iniş çıkışlarını belgelediler. Ancak kimsenin tahmin edemeyeceği büyük bir değişiklik oldu. Charlie, Cullen ve dünyanın dört bir yanından pek çok destekçi ve takipçiyi inanılmayacak kadar şoke eden bir şey. Üçüncü çocuk mucizevi bir şekilde cücelikten tamamen kurtulmuştu. Cüce gelini ne annesinden ne de babasından almamıştı. Bu her şeye rağmen üçüncü ve son çocuğunun tamamen sağlıklı olduğu ve normal bir boyda büyüyeceği anlamına geliyordu. Bir gün anne ve babasından uzun olacaktı. Herkes bunun bir mucize olduğuna inanarak bu haber karşısında şok oldu. Şanslar Charlie ve Cullen'a karşı çok yüksekti ama buna rağmen bir değil 3 harika çocuk doğurmuşlardı. Doktorlar her türlü testi ve kontrolü yaptılar. Ancak kısa süre sonra bunu onayladılar. Üçüncü çocuğun vücudunda cüce geninden eser yoktu. Çocuğun genden kurtulma şansı inanılmazdı ve sağlık personeli bu gelişmeyle sarsıldı. Başlangıçta Charlie ve Cullen'ı çocuk sahibi olmaya devam ettikleri için eleştirmişlerdi. Ancak kısa sürede yanıldıkları kanıtlandı. İnsanların onlara söylediğinin ve tıbbi tavsiyenin aksine Charlie ve Cullen'ın sadece 2 sağlıklı cüce çocuğu değil, aynı zamanda bu hastalıktan etkilenmemiş, mükemmel derecede sağlıklı bir çocukları da olmuştu. Bunun olma şansı zayıftı ancak başardılar. Bu olasılıkların size karşı ağır bir şekilde yığılmış olmasına rağmen tamamen başarısız olma şansının sıfır olduğunu gösteriyor.